Hiç düşündün mü? Bugüne kadar kaç defa mantığın dur derken bedenin çoktan devam dedi. Bazen bu bir sigara olur. Bazen bir madde, bazen telefonda bir uygulamayı kapatamamak. Bazen alkol, bazen kumar. Ama bazen de sadece bir düşünceye takılıp kalmak olur. Aynı senaryoyu tekrar tekrar zihninde oynatmak. Ya da sana iyi gelmediğini bildiğin halde bir insandan kopamamak. Dışarıdan bakıldığında çoğu zaman bu bir tercih gibi görünür. İnsanlar sana istersen yapmazsın, gerçekten istesen vazgeçersin derler. Ama işin içindeki kişi için durum çoğu zaman bu kadar net ve basit olmayabilir. Çünkü orada sadece bir alışkanlık yoktur. Orada bir rahatlama beklentisi vardır. Sanki bir boşluğu doldurma çabası. Bir an için o sıkıntılı histen kurtulup iyi hissetme umudu vardır. Ve bazen insan keyif aldığı için değil, sadece hissetmemek için devam eder. Bugün bağımlılığı irade zayıflığı olarak değil, beynin ödül sistemiyle, öğrenme mekanizmalarıyla, rahatlama beklentisiyle ve tekrar eden bir döngüyle kurulan bir süreç olarak konuşalım. Bu döngünün içinde olan biri için asıl zor olan çoğu zaman yapılan eylemin kendisi değildir. Asıl zor olan yaptıktan sonra gelen histir. Yine yaptım duygusu. Neden duramadım sorusu. Ben de bir sorun mu var düşüncesi. Bazıları bunu yüksek sesle söyler. Bazıları sadece kendi içinde taşır. Ama utanç, suçluluk ve çaresizlik duygusu çoğu zaman bu döngünün sessiz veya bastırılmaya çalışılan eşlikçileri olur. Burada önemli bir ayrım var. Her tekrar eden davranış bağımlılık değildir. Ama kişi bir şeyi istemediği halde yapıyorsa, yapmamak için karar alıp yine de duramıyorsa ve bu durum hayatını giderek daha fazla yer kaplamaya başlıyorsa, işte orada artık bir bağımlılık döngüsünden söz etmeye başlayabiliriz. Bağımlılık, dışarıdan bakıldığında çoğu zaman zayıflık gibi görülür. Oysa içeriden baktığımızda çoğunlukla bir baş etme biçimidir. Bir duyguyla baş etmek, bir boşlukla baş etmek, bir gerilimle baş etmek. Yani çoğu zaman insan bağımlı olduğu şeyin peşinden keyif almak için değil, içinde taşıdığı bir şeyi bir süreliğine susturmak için gider. Beyin aslında çok basit bir sistemle çalışır. İşe yarayanı tekrar et, yaramayanı bırak. Bu sistemin merkezinde de ödül mekanizmamız vardır. Her keyif verici davranıştan sonra beyinde bir madde salgılanır. Biz buna dopamin diyoruz. Dopamin, haz hormonu gibi bilinir ama gündelik hayatta daha çok tekrar et anlamı taşıyan bir sinyaldir. Yani beyin şunu der. Bak bu önemliydi, bunu sakın unutma. İşte bağımlılık tam da burada başlar. Bir davranış, bir madde, bir ilişki ya da bir düşünce. Her ne olursa olsun. Eğer o anda kişi için bir rahatlama sağlıyorsa, beyin bunu hayatta kalma değeri olan bir bilgi gibi kaydeder. Zamanla şunu görürüz. Kişi artık o şeyi keyif aldığı için değil, rahatsız olmamak için yapmaya başlar. Dopamin artık haz değil, daha çok rahatlama sağlamaya başlar. Fakat artık bu noktada garip bir şey de oluşmaya başlar. Aynı davranış eskisi kadar iyi hissettirmez. Ama yapmadığında çok daha kötü hissettirmeye başlar. İşte biz buna bağımlılık döngüsü diyoruz. DSM-5'te bu döngü kontrol kaybı, tolerans artışı, yoksunluk belirtileri ve yaşamın giderek bu davranış etrafında şekillenmesiyle tanımlanır. Yani mesele sadece isteyip istememek değildir. Mesele beynin öğrenme sisteminin nasıl yeniden programlandığıdır. Burada işin biraz daha beynin işleyiş tarafına bakalım. Çünkü bağımlılık dediğimiz şey sadece bir alışkanlık değil, beyinde kurulan bir devreyle ilgilidir. Bu devrenin merkezinde 3 adet ana yapı vardır. Nucleus accumbens, amigdala ve prefrontal korteks. Basitçe söylemek gerekirse biri istemeyi, biri duygusal yükü, biri de frenlemeyi temsil eder. Nucleus accumbens, beynin ödül merkezlerinden bir tanesidir. Limbik sistem içerisinde adını günlük hayatta duymaya aşina olmadığımız duygu sistemi içerisinde yer alan çekirdeklerden bir tanesidir. Bir şeyden sonra rahatlama ya da haz beklediğimizde en çok burası aktive olur. Yani bir daha yap sinyalinin en güçlü çıktığı yer burasıdır. Birinci bölümde panik atağı anlatırken de bahsettiğimiz amigdala bu davranışın duygusal yükünü taşır. Stres, gerginlik, boşluk, huzursuzluk gibi duygular yükseldiğinde amigdala bu rahatlama yolunu son derece hızlı bir şekilde hatırlatır. Prefrontal korteks ise beynin karar verme, uzun vadeyi düşünme ve kendini durdurabilme bölümüdür. Bunun bana uzun vadede ne zararı var diyen, davranışlarımız üzerinde karar kıldığımız kısım burasıdır. Bağımlılık döngüsünde olan şey şudur. Ödül merkezi ve amigdala aşırı aktif hale gelirken prefrontal korteksin frenleyici etkisi zayıflamaya başlar.
Yani beyin içinde adeta gaz ve fren arasındaki denge bozulur. Bu yüzden kişi çoğu zaman şunu yaşar. Mantığıyla yapılmaması gerektiğini bir anda bilir ama içeriden gelen dürtü çok daha güçlüdür. Bu tam olarak iradesiz olmak değil, bir süre sonra beynin önceliklendirme sisteminin değişmiş olmasıdır. Bağımlılık döngüsüne bu açıdan baktığımızda iki temel şey görürüz. Birincisi düşünceler. İkincisi o düşüncelerin yarattığı duygular, aklımızdan geçenler ve bedende oluşan gerilim. Bilişsel davranışçı yaklaşım bu noktada şunu söyler. Bir davranışı sadece alışkanlık haline getiren şey o davranışın kendisi değildir. Onu tekrar tekrar besleyen şey kişinin zihninden geçen otomatik düşünceler ve bu konu hakkında neye inandığımızdır. Buna ihtiyacım var. Şu anda dayanamayacağım. Bir kere daha yapsam bir şey olmaz. Bu gibi düşünceler doğru olduğu için değil, inandırıcı hissettikleri için davranışı sürdürür. Bunun yanında kabul ve kararlılık yaklaşımı ise bu konuya biraz daha farklı bir yerden bakar. Aslında şunu der. Sorun bu isteklerin hiç gelmemesi değil. Bu istekler geldiğinde onlarla nasıl bir ilişki kurduğumuzdur. İstek gelir, arzu gelir, gerginlik gelir. Akt burada şunu öğretir. Tüm bunlarla baş etmen gerektiğinde o an geldi diye onlara teslim olmak zorunda değilsin. Yani amaç isteği yok etmek değil, isteğe rağmen seçebilme becerisini güçlendirebilmektir. Peki ne yapabiliriz? Bağımlılık döngüsüyle ilgili çoğu kişinin fark etmediği bir şey vardır. İstek genellikle bir anda başlamaz. Çoğu zaman ondan önce bir duygu gelir, bir düşünce gelir, bir boşluk hissi oluşur. İşte ilk pratik içgörü tam burada başlar. Ben şu an gerçekten neyin eksikliğini hissediyorum? Keyfin mi eksik, huzurun mu, bağlantı mı, dinleme mi, kaçış mı? İstek geldiğinde çoğu insan onun geçmesi için hemen bir şey yapmaya çalışır. Oysa bazı istekler yapmadıkça değil, fark ettikçe geçer. İstediğini hissetmek ile farkında olmadan sürdürmek aynı şey değildir. Burada küçük ama güçlü bir soru işimize yarayabilir. Bir şeyi yapmayı seçersem aslında hangi duygudan kaçmış olacağım? Bir başka içgörü de şudur. Bağımlılık döngüsü genellikle yalnızlıkla, yorgunlukla, duygusal yükle ve kendinle temasın zayıfladığı dönemlerde güçlenir. Yani bazen bağımlı olunan şey değil, hayattan kopulan alanlar asıl meseledir. Bu yüzden çoğu zaman çözüm sadece bırakmak değildir. Yerine ne koyduğundur. Hayatta ne ile temas ettiğindir. Hangi ihtiyacını başka bir yolla karşılamaya başladığındır. Ve şunu da dürüstçe söylemek gerekir. Bazı döngüler tek başına kırılmaz. Çünkü kişi yalnızca bir davranışla değil, o davranışı besleyen iç dünya ile mücadele ediyordur. Bu noktada yardım istemek güçsüzlük değil, genellikle döngüyü ilk kez gerçekten farkındalıklı bir yaklaşımla ciddiye almaktır. Bağımlılık döngüsünün içinde olmak seni zayıf, iradesiz ya da eksik biri yapmaz. Daha çok insan olmanın kırılgan tarafına temas ettiğini gösterir. Hepimiz bazen bilmediğimiz bir yerde olmaktansa bildiğimiz yerlere ait hissetmeyi özleriz. Bazen rahatlamak, kaçmak, uyuşmak, durmak isteme anları olabilir. Mesele bu isteğin gelmesi değil. Mesele hayatının büyük bir kısmını bu isteklerin yönetmeye başlamasıdır. Bugün bağımlılığı sadece bir davranış olarak değil, beynin öğrenme biçimi, duygularla baş etme çabası ve tekrar eden bir döngü olarak ele almaya çalıştım. Eğer bu konuşmada kendinle ilgili bir şey yakaladıysan bu kötü bir haber değil. Bu belki de uzun zaman sonra hayatında ne olup bittiğine dair ilk fark etme anın olabilir. Ve bazı döngüler gerçekten tek başına kırılmaz. Bu başarısızlık değildir. Bu insan olmanın sınırıdır. Lütfen ilgini çektiyse beğenmeyi unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.